26 Aralık Cuma gününden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte Prag'a gidiyoruz. Ne gördün? Serratus anteriorus. Ha. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Prag yolcuları yola çıktı çoktan. Az önce sınırı geçtik. İlk defa Avrupa'da başka bir sınıra geçiyoruz ama hiç düşündüğümüz gibi değilmiş. Yani direkt hiç ne koruma var, ne bir görevli var, ne bir kapı var, hiçbir şey yok. Direkt olduğu gibi bir ara yapmışlar, geçiyorsun böyle. Bak Çek Cumhuriyeti yazıyor burada. Yani tek bilmeniz gereken önemli nokta vinyet diye bir şey var burada. Vinyet almanız gerekiyor. Onu da şimdi açıklamaları bırakıyorum. Oradan bakın, bu bildiğin HGS gibi bir şey yani. Bu otoyollarda kullanım ücretli olduğu için 10 günlük veya bir günlük alıyorsun. Biz 10 günlük aldık. 10 günlük 20 euro ödedik. Burada euro geçmiyor büyük ihtimalle. Çek parası geçiyor. Şu anda 26 Aralık itibariyle 1 euro 24.25 çek parası ediyor. Onun haricinde bir de sınırdan geçtiğiniz gibi aklınızda olsun, kısa farlarınızı da açmanız gerekiyor. Çünkü burada kural bu, yani bu şekilde. Kısa farların full gündüz bile olsa açık olmak zorunda. Evet. Video başlıyor. İyi seyirler. Evet, otelimize giriş yaptık ve şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz. Bulunduğumuz konumdan şehir merkezi, yani Old Town, 30 dakikalık bir uzaklıkta trenle. Gidip bir buranın şeyini yemek istiyorum ben. Meşhur yemeğini yemek istiyorum. Ne o? Ne dersin? Yemeği? Bilmiyorum. Bakacağız. Buranın ünlü bir restorana geldik. Şimdi sipariş vereceğim. Sipariş verirken nasıl sipariş vereceğimi hiç bilmiyorum şu anda. Direkt öncelikle bir fotoğrafını göstereceğim bir tane yemeğin. Ondan sonra neyiniz özel diye onu soracağım ama İngilizce nasıl soracağım bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Sorry. We want ein beef goulash. Goulash, sirloin. Yeah, That's all. that's all. Thank you. Nasıldım? Seninki çok güzelmiş. Yine en güzel tabağı hanıma verdik. Onu daha çok beğendim. Yani açık renkli olan çok daha güzel. Bu biraz daha yoğun. Yani çok daha böyle aromatik, baharatlı. Ama o bayağı tatlı falan, ekşi bir tat geliyor.
Bayağı güzel. Beyaz olarak gördüğünüz şu tabaktaki ekmek sadece. Bunlar da et. İkisi de et. Gökçe'nin yediği çok daha güzel. Tatlı ve et seviyorsanız, reçel böyle üzerine burgerlarda da oluyor. O şekilde seviyorsanız bence gayet güzeldi. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada İngilizce konuşamamamın sebebi, yani burada Almanya'da yaşayanlar beni çok iyi anlayacaktır. Yani 2 sene olacak neredeyse. Almanca öğrenmeye çalışırken İngilizce ister istemez unutuyorsunuz yani. İngilizce kayboldu yani. Yok şu an İngilizce bende. Direkt hani İngilizce konuşmaya çalışıyorum, birden Almanca'ya dönüyor. Şimdi size birazcık daha etrafı göstereceğiz. Birazcık gezmeye devam ediyoruz. Önce bir kahvemizi alacağız. Bugün hiç kahve içmedik. Yine ben rap yapmaya başladım. Kahve. Haydi kahve Mehmet içelim. Efendi. Mehmet Efendi. Sponsorluk. Hala sponsor olmadım. Mehmet Efendi, başka sponsor bulacağım ben şimdi. Eğer Konuş artık. geliyorsanız buraya bu aylarda, yani şu an 26 Aralık Cuma günü. Bu zamanlarda geliyorsanız hava 2 derece. İçliklerimizi giydik çıktık, yoksa gerçekten soğuk yani hava. Haberiniz olsun. It's night in the city, and I'm on my way back home. Humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. But then out of the blue, who strolls down the boulevard but you? Your place is closer than mine. Why don't we go there and have some more wine? 'Cause life is waking İkiz Kulelerin altındaki Weihnachten Market'e giriyoruz. up to a brand new day in between your sheets, breaking up in the best of ways, and I'm back again on the street. But then out of the blue, a wind starts blowing in ways so new, a world more exciting than mine. It's holding up a great big welcome inside. Life is for living. Evet, hemen bu İkiz Kulelerin yanında Isengard kafesi vardı. Şimdi bir kokonatlı rol aldım. Bir tane de pistacho sanırım. Nasıl söyleniyor? Pistacho mu? Pistacho. Ondan denemek için aldım. Bakayım tadı nasıl. Şimdi bana diyecekler ki abi nasıl yarışmaya hazırlanıyorsun? Sürekli tatlı yiyorsun. Çok iyi. Bayağı iyiymiş. Beğendim. Bunu deniyorum. Makaron beni çok almadı. Olmasa da olur. Ama bu çok iyiymiş. Aranan kan bulundu gerçekten. Çok güzel. O içindeki meyve tadı çok güzel gerçekten. Bize afiyet olsun. Yediğimiz kafenin ismi bu. Güzel de yiyebilirsiniz. Yiyin. Eğer diyette değilseniz gömün. Meraklısına. Az önce Gökçe'ye diyorum ki şunlar ne biliyor musun diyorum. Ne bunun ismi? Sakız. Sakız. Bu kadar masum olsak yeter ya. Sakız yani. Şuna sakız dedi. Kılıçlığın burada işi ne? Bu mağazadaki benim alakam. Bu ben arkadaşlar. Kur'an gecesi. Evet, şimdi kalenin içine girdik. Wow. Wow. Böyle bir şey beklemiyordum. Bu katedral gözüken sanırım. Evet, gözüken katedral. Çok güzel gözüküyor değil mi? Evet. Buradan da başka yere gidiliyor. Girişte şey yapıyorlardı. Polisler kontrol yapıyordu böyle. Üstleri arıyorlardı. Beni görünce hemen şey yaptılar. Bu dediler, yanındaki hemen ona söyledi. Bu dedi önemli bir dedi.
Sal dedi geçsin yoksa başımıza bela alırız. Bekleme geç gelir. Eyvallah dedim geçtim hemen. Yalan söylemem, yalan atanı da sevmem. Öyle abi. YouTuber olmanın avantajlarını yaşamaya başladık bakalım. O sırada polisler. Throw your stuff away. Don't hesitate. Don't be scared. New ways will appear. Evet ilk günü bitirdik. Şimdi otele doğru geçiyoruz arkadaşlar. Tramvaya binip otele geçeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden Prag. Aslında dün bir video çektik. Akşam gözüyle görmektense böyle sabah sabah güneşli bir havada görmek daha mükemmel olacağını düşünüyoruz. Çünkü sizlere daha çok şey göstermek, daha çok şey anlatmak istiyor. O yüzden biraz küçük bir araştırma yaptık. Size daha detaylı bir video çekebilmek için. Geldiniz metro istasyonuna. Zaten dil seçenekleri var burada. Hemen biz Almancayı seçiyoruz. İngilizce seçeneği de var. 30 dakikalık 30 kron çek parası. Bundan 2 tane seçiyoruz. Zaten hemen gideceğimiz yere kadar götürüyor bizi. Öde diyorsun. Toplamda 60 krona. Bu şekilde alttan kartınızı mutlaka alın çünkü kontrol ediyorlar. Eğer almazsanız 1000 kron cezası var arkadaşlar. Dün bizi kontrol ettiler mesela. Allah'tan yanımızda vardı yani. Nasıl olsa gişe yok deyip geçmeyin. Oteli burada tutarsanız iyi, tutamazsanız direkt trenle gelmenizi öneririm. Çünkü hem çok trafik var hem de otopark ücretleri çok pahalı. Şimdi size burayı gösteriyorum. Burası direkt şöyle bir heykel var. Şurası da şehir müzesi. Gerçekten güzel gözüküyor değil mi? Evet, çok güzel gözüküyor. Prag'ın her yerinde tarih kokuyor. Yani burada her yerde tarihi görebilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'le bir anlaşma yapmışlar ve savaşa girmemişler. O yüzden burası hiç hasar almamış bir ülke. Bütün binalar, bütün tarihi yerler korunmuş bir şekilde yani. O yüzden mesela diğer ülkelerde direkt şeyi görebilirsiniz. Hani restore edilmiş binaları görebilirsiniz ama burası daha çok korunmuş yerlerden oluşuyor. O yüzden bütün binalar daha çok siyah renkte böyle. Bu arada Starbucks çok meşhur arkadaşlar. Her köşede Starbucks görebilirsiniz. Şehrin ortasında geçen tramvaylara çok denk gelebilirsiniz arkadaşlar. Şehir planlamasını güzel yapmışlar. İzmir restoran gördük burada. Ne var acaba içeride bakalım mı? Humus, haydari, Antep ezme, cacık. Abi her yerdeyiz. Her yerdeyiz. Fiyangomu nasıl bağladın diyor. Böyle bağladım işte. Ne güzel gözüküyor. Onu çevireceğim şimdi şey gibi gideceksin. Hani böyle fare var ya çeviriyorsun bırakıyorsun gidiyor. Aynı onun gibi. Alışveriş çılgınlığı var ama yani burada şu an. Ama gözüktüğü kadar öyle ucuz bir ülke değil arkadaşlar. Burası bence pahalı bir ülke. Christmas zamanı ve o yüzden kalabalık. Bu şehre yılda 23 milyon turist geliyormuş. Zaten şehrin nüfusu 1,5 milyon. Şu anda Christmas zamanı herhalde bir 20 milyonu şu an buradadır diye düşünüyorum. Güzel gözüküyor ama. Şu an tam meydandayız büyük ihtimalle. Ne kadar kalabalık olduğunu şuradan anlayın. Bu da şeker dükkanı.
Tatlı gözüküyor. Tatlı zaten. Böyle jelibonlar falan vagonlara koymuşlar. Güzel bir konsept yapmışlar buraya. Bayağı hoşuma gitti burası. Aa. Kafenin konsepti çok iyi değil mi ya? Aha. Ne diyorsun kafenin konseptine? Güzel değil mi? Bayağı hoş. En fazla bira içilen ülke Çek Cumhuriyeti. Ben buna çok şaşırmıştım. Çünkü Almanlar da su gibi bira içiyor mesela. Burada mesela Pilsen diye bir şehir var. Onun altında bira mahzenleri varmış. Komple şehrin tamamında. Zaten bira burada sudan ucuz. Ortalama 40 kron falan yani. Tatlıyı yiyebileceğiniz en meşhur yer burası. Trotlo. Böyle kömürde pişiyor. ...180 kron değil mi? Evet, Kaç para yapıyor şu anda? 80. 8 euro civarı bir şey yapıyor. Ama güzel gözüküyor. Sıcak sıcak. Ben sana nasıl yeneceğini göstereceğim şimdi. Nasıl yenmez? Bu böyle yenir. Güzelmiş. Bir daha alıyorum. Şöyle. Böyle. Kremayı buna banacağım bak. Bak. Çok iyi. 10 üzerinden 10. Çok güzeldi. evet ben de beğendim. Burada arkadaşlar. Gelirseniz hemen burada yiyebilirsiniz. Hadi gidelim. Hazır mıyız? Yani şu an çok olamadım gibi. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Dün akşam daha sakindi. Burası köprünün girişi. Direkt bir savaş filmine giriyormuşsun gibi hissettiriyor. Köprüyle tam karşıya geçiyorsunuz. Karşıda kale var. Bu köprüde şimdi göreceksiniz zaten. Sağlı sollu 30 tane heykel var. Köprü bu şekilde gözüküyor. Ama inanılmaz kalabalık. Yani biz dün akşam da geldik. Dün akşam bu kadar kalabalık değildi. Dün saat 8 sularında geldik biz. Şu şekilde sağlı sollu burada 30 tane heykel var. Burada isterseniz tekne turları da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz şöyle tam karşıya kaleye doğru gideceğiz. Şuradan harika gözüküyor.
bir beğeninizi rica edeyim arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Oradan Prag'dan paylaştığımız videoları da, fotoğrafları da orada görebilirsiniz. Şimdi Unutmayın. durdurun videoyu. Hemen aşağı inin. Bir beğeni. Bir abone ol. Tamam. Çok teşekkürler. Daha ne gösterelim ya size, bak. Burada tramvaylar ve otobüsler var. Bunlarla da yukarıya çıkabiliyorsunuz. Tepeye çıkacağız birazdan. Ama tabii ki de yürüyeceğiz. Önce dünyanın en eski Starbucks'ında bir kahve mi içsek acaba? Yani nasıl Şurada. Starbucks'ı? Burası mı? Karşısı. Yok canım, orası değil. Kaç yüzyıllık kalenin içerisindeyiz. Öyledir diye düşünüyorum. Evet, biz kahvemizi içiyoruz, sonra enerji depoluyoruz. Yukarıya çıkacağız. Katolik kilisesine girdik. Neyse ki bu sefer 2 euromuz cebimizde kaldı. Bugün dilek dilemedik. Şu balkona atacaksın sandalyeni. Mangalını yapacaksın orada, geleni geçeni izleyeceksin. Bu en aşağıdan yukarıya kadar yürüdük. Buradan da yukarıya çıkabiliyorsun. Buradan merdivenlerden yine başka bir tarafa gidiyor. Biz bu tarafa gidiyoruz. Böyle yerlerde yürürken hep böyle şeyi canlandırıyorum. Böyle eski tarihlerde insanlar burada yürüyormuş, at sürüyormuş falan. Yani o dönemleri direkt aklıma getirmeye çalışıyorum ve hani o anı yaşamak istiyorum birazcık. Aslında bunun için geziler yapıyorum ben. Yani burada mesela o dönemde insanlar buralarda at sürüyormuş. Yani buralarda yaşıyorlarmış. Burası bildiğim bir kaleymiş. O mantıkla her zaman hareket ediyorum ve hissetmeye çalışıyorum yani. Buranın atmosferin enerjisini yakalamaya çalışıyorum. Tarihi okumayıp aynı zamanda hissediyorsun. Evet, tarihi hissediyorum. Manzara güzel gözüküyor burada. Şurası Starbucks. Bu da manzarası. Şimdi Starbucks'a giriyoruz. En iyi manzaralı Starbucks mısın peki? Starbucks'ın manzarası. Benim eşyaları bıraktım bir fotoğraf çekilsinler diye, dönüşte alacağım. Oğlum şu heykeller harikaymış yalnız. Bir dakika. Heykellerin güzelliğine bakar mısın? Şuna bayıldım. Şu sol taraftakine bayıldım. Elinde bıçak var. Sağdakine batırıyor gibi. O dönemde yapılmış eserlerin şu anatomi bilgisi çok etkiliyor. Beni kullandılar diyorum, inanmıyorsun ya. Bakar mısın? Dediler ki en kaslımız kim? Bak 1200'lerde. O zaman bunu yapan mimarlar dediler ki en kaslımız kim? Kral beni aradı. Kenan komutanım, Kenan komutanım. Buyur asker hanım. Dedi ki çabuk bana Serhat'ı getirin. Dedim abi ne var şurada, bir bacak idmanı atıyor. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Bir durun, bir idmanımızı atalım sonra gideriz dedim. O zaman Serhat değilsindir. Serhatus. Serhatus anteriorus. Ha. Dedim ki bir durun, bir bacak idmanım bitsin geleceğim. Fatih'ten kalan yarım şarabı ben bir içtim mi? O yüzden bak bacaklar orada Akdemirus. çıkmış. Bacaklar pamplı orada. Evet. Onu İdmanı görmüşsün. yapıp gelmişsin belli. Gördüğünüz yer katedral arkasında. Burası da çıkış. Giriş de hemen şu sol taraf.
Ama gerçekten güzel bir görüntü yani. O giriş dediğimiz yerden içeriye girdik. Şöyle katedrale doğru yürüyoruz. Kalabalığı da görebilirsiniz böyle. Katedralin girişi ama böyle sıra gördüğünüz gibi arkaya doğru gidiyor arkadaşlar. Upuzun bir sırası var. Bakalım girebilirsek içeriye de çekeceğiz. Ama sıra bayağı uzun gözüküyor. Hala gidiyor. Hala gidiyor. Sırada abartısız 250 kişi falan var şu an. Daha fazla. Hala gidiyor sıra. Şu sağ taraf gördüğünüz gibi full sıra ve hala arkaya doğru gidiyor. Yani şu sıra beklenmez bence. Ne düşünüyorsun? Beklenir de güneş kaçacak. Göstermek istediklerimizi gösteremeyeceğiz. Evet, güneş kaçsın da istemiyoruz. O yüzden aşağıya doğru iniyoruz. Güneş gidiyor ya. Anlayışsızsınız ya. Güneş gidiyor, güneş. Şu an İbrahim Tatlıses'e hak verdiğim noktadayım. Bu arada Çek Cumhuriyeti olarak konuşayım. Çok pahalı bir ülke bence. Avrupa'ya Ne gördün? ne gördüm? Serhat Gökçe. Ben oraya senin Çıkar mı ki o? nerede? SVG. Bak tam şurada SVG var. Karıma özel sürpriz yaptım. Bunu da yapmazsın be adam. Var abi bunlar var. Biz şu tam karşıdaki köprüden karşıya geçtik, yürüdük. Kaleden aşağıya indik. Ve şu an buradayız. Burası da güzel gözüküyor. Şimdi Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Ya da İzmir'e. Old Town'a doğru gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi burada bir fotoğraf çekinelim. Tam şu manzarada. A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy. Sizi şu güzel manzarayla baş başa bırakmak istedim birazcık. I know man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Evet, şimdi Eskişehir'e geldik. Old Town'a. Bu solda gördüğünüz astronomik saat. Bu da saat başı ufak çaplı bir gösteri oluyor. 600 yıl önce yapılmış. Saati yapan kişiyi kral kör etmiş. Çünkü bir daha muadilini yapamasın diye. O da saatten bir parça almış. Ve o zamandan itibaren saat hiçbir zaman doğruyu göstermiyor. Rivayete göre bu şekilde. Şimdi gösterisi var. Her saat başı bir gösterisi oluyor. Evet, bu da böyleydi. Her saat başı çıkıyor öyle. Ufak bir gösteri yapıyor, bu kadar. İnanılmaz kalabalıktı ama. Prag videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bence Prag çok güzel bir şehir ama birazcık pahalı buldum ben. Ya da herkesin gelip görmesi gereken bir şehir olduğunu düşünüyorum. 2 gün kesinlikle yeter. 2 günde şehrin her yerini çok rahat gezersiniz, öyle söyleyeyim yani. Sen ne düşünüyorsun? Tabii ki bu Prag için geçerli. Eğer Prag'a gelmeyi düşünüyorsanız 1 gün 2 gün yeterli olur sizin için. Tarihi hissedebileceğiniz ender yerlerden biri.
Serhat'ın da bugün anlattığı hikayelerden de etkilenerek gezdiğimi düşünüyorum. O yüzden lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.